Sizle röportaja başlamadan önce şöyle bir iş ilanlarına baktım ve gerçekten de belki ben ilk defa duydum bu konuda, belki benim biraz maalesef bu konuları geç takip etmeye ve ulaşma durumundan kaynaklı olabilir ama mesela 331 tane iş ilanı çıktı karşıma sadece SEO yazmamla birlikte. Ve baktığımda da hepsi gerçekten çok bilindik firmalar. Hani Türkiye'de bilindik firmalar ve SEO uzmanından internet editörü diye de yazılmış. Onun dışında web tasarım uzmanı ve SEO uzmanı, arama motoru optimizasyonu diye geçenler var. Hatta işte stajyer olarak bile iş ilanı çıkmış. Gerçekten de Türkiye'de bununla ilgili çok fazla sanırım personel arayışı ya da buna daha fazla yönelme durumu söz konusu. Evet, evet. Şöyle bir şey var Münevver Hanım. Hı Bu hı. bazı kriz ortamları ister istemez bazı sektörleri çok kötü şekilde etkilese de bazı Evet, sektörleri de olumlu şekilde bir fırsata dönüştürüyor. Tabii bizim sektör bu yönde tabii ekstra gelişti. Belki 10 yıl sonra ulaşacağı seviyelere bu günümüzde ulaştı. Çünkü şu an bir pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte ise fiziki mağazalar çok büyük zarar gördü. Buna biz de tabii üzülüyoruz ister istemez. Ve bunun yanında maalesef. fiziki mağazaların yanında bu tür iş sahipleri kendilerine yeni bir kanal açmak için hiç dijitali düşünmese dahi dijitalde bir ticaret yapma işine girişti. Veya da bunun yanında da zaten dijitalde olan arkadaşlarımız da daha fazla zaten geliştirmek için uğraşıyor. Çünkü daha öncesinde fiziki mağazalardan alışveriş yapan kitle büyük çoğunlukla online'a kaydı. Zaten online her yıl kendini katlayarak büyüten bir kanaldı. Şimdi ise daha da hızlı büyüdü. Bu sebeple de ister istemez biliyorsunuz bu ticaret veya bu tür ticari sektörlerde reklam kısmı önemli. Bizim Evet, ajans sektöründe bir SEO, Search Engine Optimization kısmı var. Bir de SEM, Search Engine Marketing, yani reklam. İster Google Ads isterse Facebook reklamları olabilir. Bu kısımda şimdi 2 tane kanalımız var. Birisi ücretli reklamcılığa giriyor. Ücreti yatırıyorsunuz. Bir anda başlayıp kazanç veya kitleye ulaşıyorsunuz. SEO'da ise tabii ki daha düşük bütçeler ama daha büyük trafikler, daha büyük hedefler. Yalnız zamansal olarak bir kurgu var. Çünkü SEO geleceğe yönelik çalışmalardır. 6 ay, 1 yıl sonrasını hedeflersiniz. Reklamda ise tam tersi, başladığınız saatte işlemler başlar. Bu sebeple de tabii ki artık profesyonel kitle SEO'nun bir gereklilik olduğunu öğrendi. Çünkü SEO evet, sadece kendi sektörünü de desteklemiyor. Yani reklam tarafında evet bir organik tarafta trafik almak çok çok önemli. Bunun yanında bir sayfa optimizasyonu yaptığımızda Google Ads reklamı yapan birisi için tıklama başı maliyetleri de düşürüyoruz. Çünkü Google Ads reklamlarında bir kurgu vardır. Google Ads evet. bir kampanya düzenlediğinde sayfanın kalite puanını ölçer. Sayfanın kalite puanı da aslında en temel seviyede anahtar kelime optimizasyonu, URL optimizasyonu, içerik optimizasyonudur. Bu kısımda kalite puanı yüksekse tıklama başı maliyetleri aşağı çekilir. Böylece aslında SEO'yu sadece kendi organik kanalını desteklemiyor. Bir taraftan da paralel yürüttüğü reklam kanalında düşük tıklama bazlı maliyet almasını sağlıyor. Tabii böyle olduğunda tabii ki bunu bu şekilde baktığınızda SEO olmazsa olmaz çalışmalardan birisidir. Eğer siz dijital kanaldaysanız tabii ki SEO bir şekilde yapmak zorundasınız. Çünkü organik kanalda da çok ciddi trafikler var. Ve şu an biz trafikleri incelediğimizde bir anahtar kelimenin ortalama %30 ila %50'si organikte tıklanıyor. %20'si, %30'u, %40'ı kelimeye göre değişiyor bu tabii. Hı Reklamda hı. tıklanıyor. Bazen de bir taraftan da şimdi bir Google gerçeği çıktı. Hiç sitelere gitmeden Google'da kalan trafiğimiz var. Evet, Ve teknoloji geliştikçe de Google tarafı tabii bunu daha fazla ön plana çıkaracağı benziyor. Hani bazen bazı kelimeler ararsınız. Hiç web sitesine gitmeden Google'da featured snippetlerde bazı bilgiler görürsünüz. Ve o bilgiyi aldığınızda artık siteye gitmenize gerek yoktur. Ve şu an anahtar kelimeleri analizleri yaptığımızda bazı anahtar kelimelerde %60'a varan, yani düşünün bir anahtar kelime 100 bin kişi tarafından aranıyor. 60 bin kişi hiç hedefe gitmeden
Google'da gördüğü sonuçtan istediği bilgiyi alıyor ve sonra çıkıyor. Şimdi böyle bir teknolojiler de işte bir Google tarafı zaten kendi de tutmak için uğraşan bir Google var karşımızda. Bir taraftan pastanın bir kısmı SEO'da, bir kısmı SEM'de. Bu sebeple siz profesyonel segmentte dijital işte yatırım yapacaksanız SEO kaçınılmaz bir çalışma oluyor. Evet. Bu da tabii ki sektörünü destekliyor. Yani bu profesyonel segment buradan açıkçası bunun farkında. Buna göre de aramalar yükseliyordur büyük ihtimal.